ilk işleyeceğimiz parçamızın takımlarını hazırlayacağız. Takımlarımızda tarama kafası ve parmak frezi mevcuttur. Birazdan sizlere tarama kafa ve parmak frezinin bağlanışını göstereceğim. Tarama kafası çap 40 4 ağızlı bir tarama kafasıdır. Bağlı olduğu tutucu BT41 tutucudur. Daha sonrasında kullanacağımız takım ise çap 12'lik parmak frezidir. Bu parmak frezeyi BT40 tutucumuza nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Elimizdeki tutucumuz BT40 tutucu. Bu BT40 tutucuna parmak frezeyi bağladıktan sonra iş miline bağlayacağız. Tabii bunu bağlamak için bir pensimiz, bir de somuna ihtiyacımız olacak. Pensimizi somuna yerleştiriyorum. Sonrasında pensimi somuna yerleştirdikten sonra tutucuma pensimi takıyorum somun yardımıyla. Tabii dik konumdayken yaparsam tutturmam daha kolay olacaktır. Boşluğunu aldım. Sonra parmak frezemi pensime takacağım. Parmak frezemi pense takıyorum. Sonra el yardımıyla boşluğunu alıyorum. Boşluğunu aldıktan sonra anahtar yardımıyla, pensi sıkmak için gerekli olan anahtar yardımıyla sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Çap 12'lik parmak frezem tutucuma pens yardımıyla tutturulmuştur. Şu an işlemeye hazırdır. Tezgahıma bağlayabilirim. Tarama kafası ve çap 12'lik parmak frezeyi kullanacağız. İş parçamın mengeneye bağlanışını göstereceğim şimdi sizlere. Mengenemde sabit ve hareketli çenede 2 adet altlık bulunmaktadır. İş parçamı bu altlıkların üzerine oturtturacağım. Sonra hemen mengenenin yanında bağlı olan dayamaya dayadım. Ve mengenemi sıkarak iş parçamı mengeneye sabitlemiş olacağım. Şu an iş parçamı mengeneye sabitledim. Şimdi kesici takımlarımı tezgahıma bağlayacağım. Onun için ilk bağlamak istediğim takım tarama kafası. Bunu kendi kaç numaralı takıma yazdıysak onu da biz gidip tezgahımıza bağlamamız gerekiyor. Tezgahımıza MDI modunu aldık. Sonrasında Prog'a basıyorum. Prog'a bastıktan sonra ekranımda MDI ekranı ve çağırmak istediğim takımı yazıyorum. Takım 1 M6 sırasıyla IOP insert tuşlarına basıyorum. Sonra start tuşuna basıyorum. Bir nolu takımım fener miline gelmiş oldu. Şimdi takımımı fener miline bağlayacağım. 1 numaralı takımımı. Tezgahımı handle moduna alıyorum mod anahtarımı. Sonrasında fener miline takımımı bağlıyorum. Kamaların birbirine denk gelecek şekilde. Sonra çap 12'lik parmak frezemi bağlayacağım fener miline. Onu da 2 numaralı takıma bağlayacağım. Kem'de 2 numaralı takım yazılmış olduğu için 2 numaralı takıma gidip fener milime takmam gerekiyor. Onun için tezgahımı MDI moduna alıyorum. Takım 2 M6 sırasıyla IOP insert tuşlarına basıyorum. Sonra start tuşuna basıp 2 numaralı takımı fener miline getiriyorum. Sonra mod anahtarımı handle moduna alıyorum. Ve takımımı fener miline bağlayacağım. Kamaların birbiri üzerine gelmesine dikkat ediyorum. Bu çok önemli çünkü. Ve 2 numaralı takımı fener miline bağlıyorum. İş parçamı sıfırlayacağım. İş parçamı sıfırlarken probu kullanmam gerekiyor. Bu probumu gideceğim herhangi bir takıma takabilirim. Ben bunu 3 numaralı takıma bağlayacağım. Tezgahımı MDI moduna aldım. Sonrasında takım 3, M6, IOP insert tuşlarına bastım. Start tuşuna basıyorum. Ve 3 numaralı takımı fener miline çağırıyorum. Fener miline çağırdıktan sonra probumu gidip 3 numaralı takıma bağlayacağım.
Onun için mod anahtarımı handle moduna alıyorum. Sonra takım 3'e probumu bağlıyorum. İç parçamın sıfırlanmasını yapacağız. Probumu fener miline bağlamıştım. Sonra gidiyorum. El çarkını alıyorum. El çarkı ile probumu iç parçama yaklaştıracağım. Tezgahımı handle moduna alıyorum. El çarkı yardımıyla probumu sıfırlamak istediğim eksene getiriyorum. İç parçama yaklaştırıyorum probumu. Sonra forward yardımıyla tezgahıma bir miktar devir vereceğim. Devir verdikten sonra Y eksenimi sıfırlayacağım ve Y eksenimde iç parçamın bir köşesine probumu değdiriyorum. Probum şu an eksenden kaçık dönüyor. Eksenden kaçık dönmeyecek hale gelene kadar iç parçama probumu değdiriyorum. Probum eksenden kaçık bir şekilde dönmüyor. Post'a basıyorum. Post'tan sıfırlamak istediğim Y ekseni, rel tuşuna basıyorum öncesinde. Sıfırlamak istediğim eksen Y ekseni. Y eksenine tıkladığımda yanıp sönüyor ve hemen origin tuşuna bastığımda orayı sıfırlamış oluyorum. Probumu bir miktar yukarı kaldırıp iç parçamda Y ekseninde hareket ettirip Y ekseninde iç parçamın diğer bir kenarına probumu değdireceğim. Şu an eksenden kaçık dönen probum iç parçama değdiğinde eksenden kaçık dönmeyecek bir şekilde ayarlayacağım. Şu an probum eksenden kaçık bir şekilde dönmüyor. Ekranımda 74 gözüküyor değer. 74'ü 2'ye böleceğim. 2'ye böldüğüm kadarıyla probumu hareket ettireceğim Y ekseni boyunca. Bir miktar yukarı kaldırdım ve Y ekseni boyunca 74'ü 2'ye bölmüş olduğum kadarıyla yani 37 mm gittim. Ekranımda 37 mm gittim. Ve iç parçamı sıfırlayacağım. Offset'e bastım. Sonrasında Work tuşuna bastım. G54 sayfamda sıfırlamak istediğim eksen Y ekseni. Y'ye basıyorum. Y 0 nokta. Measure yaptığımda Y eksenim sıfırlanmış oluyor. Aynı işlemi X ekseni içinde gerçekleştireceğim. X eksenimde iç parçamın bir kenarına probumu değdiriyorum. Probum eksenden kaçık bir şekilde dönmeyecek şekilde ayarladım ve ekranıma geliyorum. X eksenime basıyorum. X eksene bastığımda X ekseni yanıp sönüyor. Origin'e bastığımda sıfırlamış olacağım. Ve Z ekseninde bir miktar yukarı kaldırdıktan sonra probumu X ekseni boyunca probumu iç parçamın diğer bir kenarına değdireceğim. Değdirdim şu an. Ekranda çıkan değer 170. 85 mm'ye kadar 172'ye böleceğim ve 85 mm'ye kadar ilerleyeceğim. mm'ye kadar ilerledikten sonra Offset tuşuna basıyorum. Work ekranında G54 sayfamda X eksenine imleçte geliyorum. X 0 nokta measure dediğimde X ekseninde sıfırlamış olacağım. Proba ihtiyacımız kalmadı. Probumuzu fener milimizden alacağız. Bunun için ilk önce tezgahımızı, mod anahtarımızı handle moduna alıyorum. Sonra probumu iş milinden alıyorum. Diğer bir adıyla fener milinden. Sonrasında takımlarımı sıfırlamaya başlayacağım. Bu takımlarımız sırasıyla takım 1. Yani takım 1'i aynı zamanda referans takımı seçeceğim. Tezgahımı MDI moduna aldım. 1 nol takımımı çağırıyorum. Takım 1 M6 yok insert diyorum. Ve start tuşuna basıyorum. Takım 1'im fener miline geldi. Takım 1'imi referans takımı olarak da kullanacağım aynı zamanda. Tezgahımı handle moduna alıyorum. Daha sonra
El çarkım ile takımımı iç parçama yaklaştırıyorum. Takımıma forward yardımıyla bir miktar devir vereceğim. Forward tuşuna basarak. Z ekseninde iç parçamın yüzeyine değdireceğim ve çok az miktarda bir paso kaldıracağım. Sonrasında ekranımdan offset tuşuna basıyorum. Yumuşak tuşlardan hemen altında, bu ekranın altında bulunan tuşlardan offset'e basıyorum. Sonra 1 numaralı takımıma geldim. 1 numaralı takımımda gidiyorum. 0 olmasına dikkat etmem gerekiyor. Sonrasında offset work tuşuna basıyorum. Sonra Z ekseninde Z0 nokta menü sürü dediğimde Z ekseni sıfırlamış oluyorum. Sonra iç parçamdan kesici takımı uzaklaştıracağım. Diğer bir takımım çağırmak için MDI moduna alıyorum tezgahımı. Takım 2 M6 IOP insert diyorum. Start tuşuna basıyorum ve takım 2'yi çağırıyorum. Takım 2 fener miline geldi. Bu takım 2'yi tezgaha yaklaşmak için mod anahtarını handle moduna alıyorum. El çarkını alıp iç parçama takım 2'yi yaklaştırıyorum. İç parçama yaklaştırıyorum. Sonra forward yardımıyla bir miktar devir veriyorum. Sonra iç parçamın yüzeyine Z ekseninde değdiriyorum. Takım boy telafisini yapacağım. İç parçamın yüzeyine değdirdim şu an. Ekranımdan offset tuşuna basıyorum. Yumuşak tuşlardan offset'e basıyorum. Sonra takım üzerine geliyorum. Takım 2'nin üzerine geliyorum. Z yazıyorum. Input C tuşuna basıyorum. Ve takım boy telafisini yapmış oluyorum. Referans takıma göre 2 numaralı takımın boy telafisini yapmış oldum. Ve takımı iç parçamdan uzaklaştırıyorum. Güvenli bir mesafeye alıyorum. Şimdi CAM'den gelen programı memory kart yardımıyla tezgahıma aktaracağım. Memory kartımı tezgaha bağlayabilmek için bir aparata takmam gerekiyor. Bu aparatı memory kartımı taktıktan sonra tezgahımda bulunan kart yuvasına memory kartımı takıyorum ve yuvayı kapatıyorum. Ve tezgahımı edit moduna alıyorum. Edit modunu aldıktan sonra tezgahımda ekran altındaki tuşlardan dır tuşuna basıyorum. Sonra operatör tuşuna basacağım. Daha sonrasında ise yön tuşlarından device'ı bulacağım. Device'ın altındaki tuşa basıyorum ve mem kartın altındaki tuşa basıyorum ve kartımın içindeki programları göreceğim. Ve benim programım Example'dı. İmleç yardımıyla Example 1 programını buluyorum. 38 numaralı program, Example 1 programı ve sonrasında bunu tezgahıma aktaracağım. Bunun için ekran altındaki tuşlardan F-input'u buluyorum. Ve F-no atmak istediğim program, 38 numaralı program. F-set'e basıyorum. Ve tezgahımda kaç numaralı programı atacağım? 188 numaralı programı atacağım. 188 yazıp O-set'e bastığımda ve programımı atmak için ekran altındaki tuşlardan Exit tuşuna basıyorum. Ve input yanıp sönüyor. Programı tezgahıma attım ve görmek için Prog tuşuna basıyorum. Ve 188 numaralı programın içerisinde baktığımda işte part name ve diğer hangi tarihte, saat kaçta yapıldığı ve operatör listesi yani takım listesi bulunmaktadır. Buradan programla alakalı bilgiler ediniyorum. Ve biraz aşağı indiğimde ise takımla alakalı bilgiler de programın içerisinde mevcuttur. Reset tuşuna bastığımda programı başa alıyorum. CAM'den gelen programı memory kart yardımıyla tezgahımıza aktardık. Daha sonra edit modunda tezgahımız. Edit modundan memory moduna alıyoruz. Ve programımızı, kayıtlı programımızı çalıştırmaya başlayacağız. Şu an ekranımızda programımız var. Ve start tuşuna basıyorum. Programımı çalıştırmaya başlıyorum. İlk gelecek olan takım tarama kafası ve iç parçamın yüzeyini işleyecek. Yani face yapacak. Bu zaten CAM'de anlatılmıştı. Tarama kafası iç parçam üzerinden talaş kaldırma işlemini gerçekleştiriyor.
Şimdi iç parçamız işleniyor ve iç parçamın yüzeyinden z ekseninde 5 miktarda bir paso alıyor tarama kafam. Şu an Z0 yani son bitmiş ölçüsüyle yüzeyimi temizliyor. Yüzeyinden talaş kaldırıyor tarama kafası. Bir sonraki takımımız 12'lik parmak frezi gelecek. Ekranımda zaten programımı da görüyorsunuz. Takım 2, 12'lik parmak frezi ve takımla alakalı bilgiler de programın içerisinde yazmakta. 2 numaralı takımım gelecek. Start'a basıyorum. Çap 12 parmak frezem yani takım 2. Şu an iç parçamda işlem yapmaya başlıyor. Ekranda da görüyorsunuz programın akış hızını, sayısal kodlardan yazılmış olduğunu, yapmış olduğu işlemleri de ekranda görüyorsunuz. "12'lik parmak frezimin ilk yapmış olduğu işlem kontür dönme, yani çevresel ölçüye getirme parçamı. Şu an iç parçamızın formu ortaya çıkmış durumdadır. Ve parmak frezemiz de son pasosunu geçmektedir.